O kimseye benzemedi. Ama arkasından gelen jenerasyonları kendisine benzetti. Pavel Nedved bir futbolcudan çok ötesiydi. Bugün de halen öyle. 28 Ekim 1991'de Dukla Prag forması ile ilk profesyonel maçına çıkan Pavel Nedved birkaç ay sonra ülkesinin en güçlü ekiplerinden Sparta'ya transfer olmuştu. O günlerde Çek futbolunun geleceği diyorlardı. O yıllarda Sparta teknik direktörü olan Çekoslovakya futbolunun efsanelerinden Karol Dojbas gazetedeki köşesinde şöyle yazıyordu: "Biz Çeklerin geleneklerinde profesyonellik yoktur. Nedved'in önündeki tek engel de bu." Ancak Nedved standartlara uymayı reddetti. Her antrenmandan sonra tüm takım arkadaşları soyunma odasına giderken o sahada kalıp 2 saat daha çalışıyordu. O kimseye benzemiyordu, benzemeyecekti. Euro 1996'da Çek Cumhuriyeti forması ile sahne ışıklarının önüne çıktı. 23 yaşındaydı ve daha açılış maçında ışığını göstermişti. Grup aşamasında İtalya'ya attığı gol kariyerinin ilk büyük transferini getirmişti. Kendilerine gol atan oyuncularının peşine düşmeye pek meraklı olan İtalyan takımları arasından Lazio'yu seçti. O yıllarda aşırı defansif futbolun başkenti olan İtalya'da değişimin ayak sesleri geliyordu. Sacchi'nin Milan'ı düzeni değiştiriyor, futbola yepyeni bir felsefe katıyordu. Lazio'nun hocası Zdenek Zeman'ın da bir planı vardı: Nedved. Katı İtalyan savunmalarına kafa tutan bu sarışın çocuğu tutabilmek mümkün değildi. İtalya'nın ünlü hocası Cantenacio, Milan ve Lazio'nun karşısında can çekişiyordu. Futbol savunularak oynanmıyordu. En sağlam duvarları yıkıp geçebilen, ayakları kadar kafasıyla oynayan adamlara karşı çare üretmek zorundaydılar. İşte bu yüzden İtalya'da farklı fikir bulabilenler hep kazanıyordu. Zeman'ın ardından Dino Zoff ve sonrasında Sven-Göran Eriksson ile birlikte İtalya şampiyonluğu ve kupa galipleri kupasına uzandılar. Pavel Nedved, Fabrizio Ravanelli, Sinisa Mihajlovic, Diego Simeone ve Roberto Mancini'nin de aralarında bulunduğu jenerasyonun çalışkan isimlerinden kurulu kadroya rağmen 2001'de Lazio iflasın eşiğindeydi. En fazla para eden oyuncular Johann Sebastian Veron ve henüz birkaç ay önce 4 yıllık yeni sözleşme imzalamış olan Nedved'ti. Veron bugünün parasıyla 42 milyon euroya Manchester United'a gitti. Zidane Juventus'tan ayrılıp Real Madrid'e transfer olmuştu. Juventus Başkanı Luciano Moggi'nin aklına bir fikir geldi. Yıllar sonra anılarını yazdığı Turlo Pone, Lo Porto Lo adlı kitabında şöyle anlatıyor: Nedved'i aradım. Dedim ki bana bir iyilik yap ve sadece Torino'ya gel. İmza atma. Ona özel uçağımı gönderdim. Böylece Torino'da olduğunu kimsenin öğrenemeyeceğini söyledim. Tuzağıma düşmüştü. Çünkü o telefonu kapatır kapatmaz tüm gazete ve televizyonları aradım. Nedved'in Juventus'a imzaya geldiğini söyledim. Uçaktan indiğinde tüm İtalya medyası onu bekliyordu. Nereden öğrenmişler diyordu. Cevap vermiyordum. Roma'ya döndü ama Lazio taraftarının protestoları ile karşılaştı. 4 Temmuz 2001'de aradı. İmzalıyorum dedi. Nedved bize her maç gol atıyordu. Onu transfer edip sorun çözmüş olduk. Moggi'nin tuzağına düşen Nedved'i Lazio Juventus'a 41 milyona sattı. Sparta Prag'dan yalnızca 3 milyona almışlardı. Transfer bitmişti ama Juventus'ta teknik direktör Marcelo Lippi'nin çözmesi gereken bir sorun vardı. Nedved Zidane'ın yerine transfer edilmişti. Ama Zidane, Zidane'dı. Onun yerini doldurmak, Nedved'in üzerinde bir baskı oluştursa bu transfer mahvolabilirdi. Lippi, Nedved'i Zidane'dan bir adım geride, defansa yakın oynattı. Bu sarışın Çek çocuk kendisini kanıtlayarak yavaş yavaş ileriye gidecekti. Taraftar onu Zidane'ın yerine koyduğunda. Bir süre sonra anlaşıldı ki Zidane ile Nedved birbirine hiç benzemiyorlardı. Nedved Zidane'dan daha savaşçıydı.
defansa yardıma geliyordu. Pres yapıyordu, top kapıyordu. Dönemin 10 numaralarının aksine rakibini sahanın her köşesinde kovalıyordu. Topu beklemiyordu, peşinden gidiyordu ve rakibinin ayağından zorla alıyordu. Pavel Nedved kendisinden sonraki 10 numaraları da değiştiriyordu. Tarihin en büyük skandallarından biri patladığında, Juventus küme düşürüldüğünde 2006-2007 sezonuna Serie B'de başlayacak olan Juventus'ta yaprak dökümü yaşandı. Cannavaro, Thuram, Ibrahimovic, Vieira gibi isimler gitmiş, geriye sadece Nedved, Buffon, Del Piero, Trezeguet ve Camoceneri kalmıştı. Eğer bir takım küme düşerse futbolcular gider, adamlar kalır diyordu Nedved. Biz 5 kişiydik. İstediğimiz takıma gidebilirdik. Teklifler de almıştık. Ama kalmaya karar verdik. Bu bizi Juventus taraftarının gönlünde ölümsüz yaptı. Oysa yapılması gerekeni yapmıştık. Normal olanı. Zor günler geçiren kulübümüze borcumuzu ödeyecektik. Bazen kariyerinizde ne kadar yükselebileceğiniz değil, yüreğinizin söylediğini yapmak doğrudur. Juventus bana her şeyini verdi. Kaldığım için hiçbir şey kaçırmadım. Serie B'de mücadele etmek görevimizdi. Jübilesinden sadece birkaç ay sonra 2010'da yönetim kuruluna girip 2012'de yöneticiliğe geçtikten beri Juventus'u çekip çevirmedeki başarısı elbette ki takdire şayan. Onun elinde bu yaşlı kadın 8 defa üst üste Serie A şampiyonu olup İtalya'nın en büyüğüne dönüştüğü gibi bu süre boyunca 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynamayı da başardı. Juventus'un bugünkü kusursuzluğunda Nedved'in aklı ve fikri, pasları ve asistleri var. O halen aynı şeyi yapıyor. Kendisinden sonraki nesli değiştirmeye devam ediyor. Bu defa futbolun nasıl yönetileceğini öğretiyor. Biz bugün sizler için Çek Cumhuriyeti zeki ve sadık bir futbolcunun hikayesini anlattık. Nedved'in hikayesini anlattık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.